Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çantalarda kullandığımız mıknatıslarımızı nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Gördüğünüz gibi dikmeli mıknatıs ya da geçirmeli kullandığımız mıknatısları böyle kenarına örerek hazırlayacağız ve çantalarımıza monte ettiğimiz zaman da hoş bir görüntü oluşacak. Şu arkasındaki görüntü de çantayla arasında kalmış olacak diktiğimiz zaman. Şöyle düşündüğümüz zaman bir parçada dikeceğiz ve arkasında herhangi bir kötü görüntü oluşmayacak. Şimdi burada iki farklı şekilde çıt çıtımız var. Bu dikmeli olan, bu da geçirmeli olan. Önce dikmeli olan çıt çıtın yapımını göstereceğim. Şu karşılığı bakın bu şekilde hazırladım. Bunun için naylon ip kullanıyorum, yazma oyası ördüğümüz iplerden, sağlamlığı açısından. 2 kat olarak iğneme taktım ve burada bir düğümümü attım. Şöyle delikten iğne ile geçiriyoruz. Yani bunu böyle hazırladığımız zaman ördüğümüz çantaya dikmek çok daha kolay olacak. Çıt çıtı dikerken daha zahmetli oluyor. Bu şekilde çok daha basit olacak. İpimi buraya tutturdum. Şöyle geçirdim. İpimin arasından iğnemi tekrar geçiriyorum. Bu kısmı sağlamlaştırıyorum. Bu naylon ip olduğu için gayet sağlıklı olacak. Şöyle geçirirken bakın ipi iğnenin üzerinde bırakacağım ve arkadaki ipi de iğnenin üzerine saracağım. Ve şuradaki mesafe biraz çok fazla çekmeden biraz bolluk bırakıyorum. Aynı yerden tekrar geçiyorum. Ki burada kayma olmasın diye. Bakın tek tarafını hazırlamış oldum. Bir sonraki deliğe geçiyorum. Yine şöyle ipimin arasından iğnemi geçirdim. Şu kısmı çok fazla sıkarsanız tığ geçmiyor. O yüzden biraz böyle bombeli bırakın. Tekrar aynı yerden geçiyorum. Bu kısmı da sabitlemiş olduk. Diğer boşluğa geçiyoruz. Şu ip 2 kat olduğu için elinizde tutun. Katlar arasında eşitlik olsun. Bolluğunu ayarlıyoruz. İpi bakın tutuyorum elimle. Tekrar iğnemi geçirdim aynı yerden. Ve burada da düğümleyerek sabitlemiş oluyoruz. Bir sonrakine geçtim. Şöyle burada bir kez daha iğnemin üzerine sarıyorum arkadaki ipimi. Sıkıca sabitleyelim.
Gördüğünüz gibi çıt çıtımızın etrafını iple dolaşmış olduk. Dilerseniz bunu bir kat daha dolaşabilirsiniz. Ama naylon ip olduğu için ben sağlam olduğunu düşündüm ve burada bıraktım. Şimdi kağıt ipimize geçiyoruz. Çantamızı hangi iple örmüşsek çantamızın ipini ve biraz ince bir tığ kullanıyorum. 2,5 milimetre. İlmeğimi aldım. Alt ucunu da şöyle alttan yürüteceğim. Temizlemiş olacağım. Bakın o ince ipin üzerine sık iğne yapıyoruz. Burada 3 tane yaptım. Diğer boşluğa geçiyorum. İpimin her iki katını da kullanacağım. Üç tane de buraya yaptım. 3 yetersiz olursa 4 de yapabilirsiniz. Benim çıtım büyük olduğu için 4 yaptım şu an. Bir sonraki kenardaki ipe geçiyoruz. İpler örerken çektiğimiz için biraz daralıyor bakın. Dört de buraya yaptım. İpimin ince ip olduğu için görebiliyorsunuzdur umarım. Dört tane de buraya sık iğne yaptım. Başlangıçta 3 tane yapmıştım. Bu kısma geçerek bir tane daha yapıyorum. Bakın daire olarak tamamladık. Çok büyütmek isterseniz bu sırada bile bitirebilirsiniz. Ama ben bir sıra daha yaptım. Hiç zincir çekmeden üst sıraya geçiyorum. Her ilmeğe çift batıyorum. Biraz büyüdüğünü düşünürseniz bir tek bir çift de batabilirsiniz. Bakın burada tek battım. Şimdi çift batıyorum. Tek battım. Çift batıyorum. Sanırım diğer çıtlı olan da ikinci sırada hep çift batmıştım. Burada hatalı söyledim. Burada bir çift bir tek olarak devam ediyorum. Hazır derili satılan çıt çıtların görünümünde gayet temiz bir dikişle çantanıza monte edebilirsiniz.
Bu büyük boy çıt çıttı. Her kenara 4'er sık iğne yaptım ilk sırada. İkinci sırada bir tek bir çift batarak yaptım. Ve şu en sonuncuya da batıyorum. Bakın dairemi tamamlamış oldum. Aynen burada olduğu gibi aynı büyüklüğe geldi. Dikmek için ipimizden biraz pay bırakıyoruz. Şöyle çektim. Burada bir taneyi atlıyoruz. İkinciden batıyorum. Arkaya çektim. Şöyle net anlaşılsın. İpimin çıktığı kısım burası. Alttan battım ve ipimin ucunu buradan çekiyorum. Ve gayet düzgün bir şekilde dairemizi tamamlamış olduk. Ve karşılığı da burada. Diğer aparatımızın çıt çıtımız hazır. Şimdi bir de geçirmeli olan çıt çıtımızı yapacağız. Burada da direkt kağıt ipimle örmeye başlıyorum. Sihirli halkamın içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 3 4 5 6. Kağıt ip çok hassas olduğu için gayet nazik bir şekilde buradan çekerek sıkılaştırıyoruz. Çok sıkı çekersek ipimiz kopar. Koptuğu zaman da örgümüzün açılma olasılığı çok yüksek. O yüzden dikkat edelim. 2 4 6 tane olmuştu. İlkinin tepesine şöyle bakın, hem elimdeki hem de uç kısmının ipini beraber çekiyorum burada. Sihirli halkamın açılmaması için. Sık iğne yaptım. Aynı yere tekrar batıyorum. Ve şu ipi arada git gel yaparak temizleyeceğim. Sık iğne yaptım. İkinciye batıyorum. İpi şöyle geçirdim aradan, bakın. Bir, aynı yere. Şimdi şöyle arkaya geçirelim. 2. İpi öne alıyorum. Sıradaki sık iğneme çift batıyorum bu sefer. İpi arkaya alıyorum. Aynı sık iğneye batıyorum. Yani tüm sık iğnelere ikinci sırada çift batıyoruz. 6 olan sık iğnemiz 12 oluyor ikinci sırada. Ve bu ipi de böyle yürüterek arada temizlemiş oluyoruz. Sıradaki sık iğneye geçiyorum. Şimdi çift battım. Sıradakine 1 2. Sıramızı tamamladık. Bakın 1, yine çift battım. Üçüncü sıraya geçiyoruz. Burada tek battım ama sırayı bitirmeden, yani bir üst sıraya zincir çekmeden spiral bir şekilde devam ediyorum.
1, aynı yere 2. Şimdi tekle. Şimdi aynı yere 2 tane batıyorum. Şimdi tek battım. 2 battım. Tek batıyorum. Aynı yere 2 battım. Tek battım şimdi. Çift batıyorum. Sıramızı şuradan tamamlayacağız. Az kaldı. Hiç saymadım. Göz kararı yapıyorum sıramızı tamamlayana kadar. Ve bakın burada sıramızı tamamladık. Yine dikeceğimiz kadar pay bırakarak kestik. Diğerinde yaptığımız gibi birinciden değil ikinciden arkadan öne doğru batıyorum. Biraz ince tığ ile ördüm ki daha sık olsun diye. Aynı çantanızı ördüğünüz tığınızı da kullanabilirsiniz. İpimin ucunu buradan aşağı çektiğimde birleşim yerimiz de çok düzgün bir şekilde birleşmiş oluyor. Bakın. Şimdi bu aparatımızda şu ilk sıradaki sık iğnelerimizin tepesindeki boşluğa denk geliyor büyüklüğü. Şuraya burada da aynı şekilde ve kendisiyle beraber aldığımız şu pullarımız var. Pulu arka tarafına geçiriyorum. Bu pul çanta ile burada örmüş olduğumuz parçanın arasında kalıyor ve görünümü temizliği oluyor o yüzden. Şöyle eğdirerek burada eğer eliniz ağrırsa bir pense de kullanabilirsiniz. Bakın iyice bastırarak sabitledim. Gördüğünüz gibi çıt çıtımızın karşılığı da burada. Çantamıza dikmeye hazır. Umarım faydalı bir bilgi olmuştur. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.